Sevgili dostlar, bugün sizlerle ChatGPT'nin nasıl kullanılabileceği noktasında iş insanları için ne tür faydalar sağlayabileceği ve hangi programların iş insanları için faydalı olabileceğini anlatan bir dizinin ilk bölümünü çekiyorum. İlk önce ChatGPT'yi size bir tanıtayım, nasıl kullanabileceğimizi anlatayım. Ondan sonra da diğer bölümlerde parça parça yeni programları, hangi programları kullanırsak iş adamları bu yapay zekayı verimli kullanmış olurlar. Şimdi ilk önce web sayfasındaki ChatGPT'yi görüyorsunuz. Burada 4o yeni çıkan ChatGPT 4 Omni dedikleri program var. Fakat şimdi ben size masaüstü olan ChatGPT'yi tanıtacağım. Bu aynı zamanda telefonlarınızda da kullanabildiğiniz şekilde bir uygulama. Şimdi burada yazmak zaman alacağı için ben sözlü olarak sorular soracağım. Cevaplarını alacağım. Bunu her zaman arabanızda kullanabilirsiniz, yolda giderken kullanabilirsiniz. Yani yazma zorunluluğunun az olduğu, yazma imkanının az olduğu yerlerde bunu çok rahat kullanabilirsiniz. Ve karşılıklı konuşarak her türlü problemde destek isteyebilirsiniz. Evet, başlıyoruz şimdi. İlk önce gördüğünüz gibi mikro kulaklık kısmına bastık. Evet, merhaba. Bize bir kendini tanıtır mısın? Şu anda YouTube yayını açtık. YouTube yayınında kendini bize tanıt izleyenlerimize. Tabii sevgili Hikmet. Benim adım Elif. Ben OpenAI tarafından geliştirilen büyük bir dil modeliyim. Görevim çeşitli konularda sizlere yardımcı olmak, sorularınızı yanıtlamak ve bilgi sağlamak. Metin tabanlı her türlü sorunuza çözüm bulabilir, çeviriler yapabilir, veri analizi yapabilir ve daha birçok alanda destek olabilirim. Ayrıca sizlerle yapay zeka, teknoloji, ekonomi ve daha birçok konuda güncel bilgileri paylaşabilirim. Bugünkü yayınımızda size nasıl yardımcı olabilirim? Evet, bize kısaca bir dakika içinde yapay zeka nedir ve ne tür alanlarda kullanılıyor, iş insanları için ne tür faydalar sağlayabilir? Onu anlatır mısın? Tabii sevgili Hikmet, yapay zeka, bilgisayarların ve makinelerin insan benzeri düşünme ve öğrenme yetenekleri kazanmasını sağlayan bir teknoloji. İş dünyasında birçok alanda kullanılıyor. Örneğin müşteri hizmetlerinde chatbotlar, finans sektöründe veri analizi ve tahminler, üretim süreçlerinde otomasyon ve kalite kontrol gibi. İş insanları için sağladığı faydalara gelirsek, yapay zeka operasyonel verimliliği artırır, maliyetleri düşürür ve daha iyi kararlar almayı sağlar. Ayrıca müşteri deneyimini geliştirir, pazarlama stratejilerini optimize eder ve rekabet avantajı sağlar. Yapay zeka doğru kullanıldığında işletmelerin daha hızlı, daha akıllı ve daha karlı olmasına yardımcı olabilir. Teşekkür ederim. Bana bugünün önemli haber başlıklarını verebilir misin? Bugünün önemli haber başlıkları arasında öne çıkanlar şunlar. 1. ABD'de Gooding, Idaho'da dolandırıcılar sosyal mühendislik kullanarak 4.000 nüfuslu küçük bir kasabadan 1 milyon dolardan fazla para çaldı. Dolandırıcılar bir çalışanı sahte bir ödeme yapmaya ikna etti. 2. Hindistan ve Pakistan arasında yaklaşan T20 Dünya Kupası maçı öncesinde Zomato Hindistan, Pakistan'ı hedef alan bir şaka yaptı. Bu maç iki ülke arasındaki rekabetin yeniden alevlenmesine neden oldu. 3. İsrail'de Houthi isyancılarının İran'ın hipersonik silahına benzeyen Filistin adında yeni bir füze fırlattığı bildirildi. Bu, bölgede gerilimi artıran önemli bir gelişme olarak kaydedildi. 4. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, 2022'de İslam Devleti'nin Beatle lakaplı üyesiyle ilgili mahkumiyeti onadı. Bu karar, terörizmle mücadelede önemli bir yasal zafer olarak görülüyor. Hindistan'da Yüksek Mahkeme, arbitraj kararlarına müdahale konusunda ihtiyatlı ve temkinli davranma politikasını sürdürüyor. Bu, ülkenin yargı sisteminde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu başlıklar, bugünün dünya genelindeki önemli olaylarından sadece birkaçını temsil ediyor. Detaylı bilgi için ilgili haber kaynaklarını inceleyebilirsiniz. Peki, teşekkür ederim. Şimdi bana bu hafta ekonomide neler oldu Türkiye'de? Piyasalar nasıl kapandı? Kısaca bir bilgi verir misin? Evet, aklımıza gelen her türlü güncel soruyu sorabiliriz. Artık Google'da arama Sevgili yapmak. Hikmet,
Türkiye ekonomisinde bu hafta önemli gelişmeler yaşandı ve piyasalar haftayı oldukça hareketli geçirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı düşüşle kapattı. Haftalık bazda en düşük 10.112.40 puanı ve en yüksek 10.724.090 puanı gördü. Haftanın son işlem gününde endeks %1,37 düşüşle 10.138.97 puandan kapandı. Özellikle Perşembe günü yaşanan satış baskısı ve yüksek volatilite dikkat çekti. Döviz kurlarında ise dolar TL 32.34 seviyesinde işlem görürken Euro TL 34.95 seviyesine geriledi. Altın fiyatları da haftayı düşüşle kapattı ve gram altın 2386 TL seviyesinden işlem gördü. TCMB'nin brüt rezervleri 31 Mayıs haftasında 1,4 milyar dolar artarak 143,6 milyar dolara yükseldi. Bu artışın büyük kısmı döviz rezervlerindeki artıştan kaynaklandı. Genel olarak piyasalar haftayı dalgalı bir seyirle kapatırken yatırımcılar yüksek volatilite ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Evet değerli arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi sorduğumuz her türlü soruya biz buradan cevap alabiliyoruz. Ve arka planda da bunlar yazılı olarak çıkıyor. İstediğiniz zaman da o yazıları kullanabilirsiniz. Şimdi bir soru daha soracağım. Ondan sonra yeni programlar, kullanabileceğimiz, iş insanlarının kullanabileceği programlara geçeceğiz. Veya neler yapabiliriz, finansal dataları nasıl değerlendirebiliriz, onları anlatacağız bir sonraki videoda. Evet, şimdi tekrar sorumuzu soralım. Bana şimdi seyircilerimize anlatmak üzere güzel bir sürdürülebilirlikle ilgili 2 dakikalık bir konuşma hazırla. İçinde komedi tarzında da bir anekdot olsun. Bekliyorum. İşte 2 dakikalık sürdürülebilirlikle ilgili konuşmanız. Herkese merhaba. Bugün sizlerle sürdürülebilirlik hakkında konuşmak istiyorum. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakları koruyarak ve çevreye zarar vermeden yaşamayı amaçlayan bir yaklaşım. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü sürdürülebilirlik hem gezegenimizi korur hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza yardımcı olur. Düşünün ki her gün ormana yürüyüşe çıkıyorsunuz. Ağaçların arasında temiz hava alıyorsunuz, kuş cıvıltılarını dinliyorsunuz. Ancak bir gün ormanda yürüyüş yaparken yanınıza bir sincap geliyor ve size şöyle diyor. Hey arkadaş, lütfen çöplerinizi burada bırakmayın, evimi kirletiyorsunuz. İşte sürdürülebilirlik tam da bu. Doğayı ve yaşayan tüm canlıları korumak için bilinçli hareket etmek. Bir başka örnek verelim. Marketten aldığınız plastik poşetleri kullanıp attığınızı düşünün. Birkaç yıl sonra bu plastik poşetler okyanusta yüzüyor ve deniz kaplumbağaları bu poşetleri yiyecek sanarak yemeye çalışıyor. İşte tam da bu yüzden yeniden kullanılabilir torbalar ve çevre dostu ürünler tercih etmek önemli. Sürdürülebilirlik sadece çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda ekonomiye de fayda sağlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak hem enerji maliyetlerini düşürür hem de iş olanakları yaratır. Ayrıca geri dönüşüm yaparak hem kaynakları verimli kullanmış oluruz hem de çevre kirliliğini azaltırız. Son olarak komik bir anekdotla bitirelim. Bir gün bir çocuk babasına sorar, "Baba, neden plastik şişeler geri dönüştürülmeli?" Babası cevap verir. "Çünkü oğlum, geri dönüştürmezsek plastik şişeler kendilerini geri dönecekleri yeri arayıp dururlar." Evet, plastik şişeler ayaklanıp geri dönüşüm merkezlerine gitmiyor. Ama biz bilinçli davranarak onları geri dönüşüme gönderebiliriz. Unutmayalım, sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin küçük ama etkili adımlar atması gerekiyor. Hepinize teşekkür ederim. Bu konuşma izleyicilerinize sürdürülebilirlik konusunda hem bilgi verecek hem de yüzlerinde bir tebessüm oluşturacaktır. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi yapay zekamıza bir şiir yazdıralım. Bana İstanbul'u anlatan, İstanbul'un güzelliklerini anlatan 3 beyitlik bir şiir hazırlar mısın? Tabii sevgili Hikmet, işte İstanbul'u ve güzelliklerini anlatan 3 beyitlik bir şiir. Boğaz'da Esenyel'in şarkısıdır sabah. Gözlerimde büyür. Her sokağı bir masal. İki kıtanın aşkı sularında akar. İstanbul
Güzellikler diyarı, gönüllere bahar. Minareler göğe yükselir, seslenir ezan, tarihin kucağında İstanbul bir destan. Umarım beğenirsiniz. Peki, teşekkür ederim. Şimdi bana İstanbul Boğazı'ndaki yolda yürüyen iki genç, bir erkek, bir kadın, bir erkek ve üstlerinde birisinde Fenerbahçe forması, diğerinde Galatasaray forması olduğu şekilde el ele tutuşmuşlar. Boğaz'da yürüyorlar. Gerçekçi bir resim yapar mısın? Gerçek bir resim. İstanbul Boğazı'nda yürüyen, biri Fenerbahçe forması, diğeri Galatasaray forması giymiş iki genç insanın olduğu resmi oluşturduk. Umarım hoşunuza gider. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz resmi oluşturdu. Şuradan bakalım daha büyük şekilde. Biri Fenerbahçeli, e, birisi Galatasaraylı. Biraz tersten yapmışlar. Köprüyü direkt gören kısımdan yapmışlar. Ama genel olarak baktığınızda fena değil. Evet, videomuzu burada kapatıyoruz. Bundan sonraki videolarımızda kullanabileceğimiz yapay zeka ile çalışan, işimizi kolaylaştıracak, iş hayatında ki faydalarını gösterebileceğimiz programları çekeceğiz. Bir sonraki programı bekliyoruz hepinizi. Teşekkür ederim. Abone olursanız da sevinirim.